yüksek sırt yamaçlarından Walker Ridge'e geldik. Walker Ridge'den de Wellington teraslarından Katır Deresi'ne, Mulgali'ye iniyoruz. Hemen önümüzde Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir. Evet, bayağı sar. Bakın Sphinx hemen karşımızda. Hemen karşımızda İsmail Sabah hocamız ve yine rehberlerimizden bir kardeşimiz var. Evet, bugün hava güzel. Bir sahaya, keşfe geldik. Devam ediyoruz. Buradan Katır Deresi'ne ineceğiz. Evet, buraya kesinlikle partner olmadan, buddy'niz olmadan böyle bir arazi yürüyüşü yapmayın. Çünkü burada hem telefon çekmiyor hem de arazinin koşulları sakatlanmanıza da neden olabilir. Evet, şu an Katır Deresi'ne doğru iniyoruz. Yer yer siper attığını görüyoruz. Katır Deresi'nde niçin deniyor onu da söyleyeyim. Mulgali'de Anzak birliklerinin atları, katırları, eşekleri burada. Korunaklı bir yapısı var. Şöyle baktığınızda. Evet. Evet, şu an Katır Deresi'ne girdik. Yok, size giriyordu ya. Bombardıman yaptık. Dere tabanda indik. Şu an dere tabanındayız. Gökhan, bomba misketleri var, dur. Evet. Bak şurada. Evet. Hemen başkanım elini alacak şu an. Bomba misket. Evet. Tarihi alanda bir objeyle bile 105 yıl öncesine gidebiliyorsunuz. Evet. Şu an Mulgali'nin içerisindeyiz. Evet. Bir şarapnel parçası. Bir bombadan çıkan bir şarapnel parçası. Dere yatağının içinde. Evet. Bir daha alalım. Oo, dolu. Evet. Hiç patlamamış Evet. ve suyun içerisinde kaldığı için gayet temiz kalmış bir fişek. Fişek. Vay 7.65'lik bir fişek. Evet. Hemen arkasından da bakalım. Evet. Anzak Kolordusu'na ait. Arkada Osmanlıca. Evet. Türklerinkinin altında şey oluyor. Bombanın tabanı. Evet. Alt tapasını görüyorsunuz. Evet. Şu anda Katır Deresi'nde bir bombanın parçaları. Evet. Güzel. Evet, Katır Deresi'nde ilerliyoruz, devam ediyoruz. Katır Deresi normalde Arıburnu cephesinden, Arıburnu sektöründen içeri girdiğinizde yüksek sırtın eteklerine, Arıburnu yarlarının dibine kadar geldiğinizde yaklaşık 1.2 kilometrelik bir katır patikası. Zorlu. Niçin zorlu? Artık çünkü burada örtüsü her yeri kaplamış durumda ve zeminlik yer yer çok taşlı. Bu da yürümeyi biraz engelliyor. Ama sonuçta 105 yıl öncesine götürüyor sizi bu arazi. Birazdan yola çıkacağız. Yaklaşık bir 100-150 metre sonra. O döneme ait bir eğer tokası olabilir, kayış tokası olabilir. Muharebe sahasında. Evet, şimdi Katır Deresi'nden çıktık. Ana yolun hemen altından Arıburnu sahiline bağlandık. Hemen karşımızda Arıburnu. Sahile iniyoruz burada. Burada tabii serinlik var. Siz de rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Evet, indik. Sahile geldik. Harika. Hemen karşısı Gökçeada. Diğer tarafta Semadirek, Samotraki. Hemen büyük kemikli burnu, arkasında küçük kemikli ve anafartlar Suvla koyu var. Şimdi biraz daha güneye doğru gideceğiz. Arıburnu Haintepe'ye doğru bir tırmanış yapacağız. Sahildeyiz. Hemen size burada bir şey göstereceğim. Yine 8 yıl önce de gezdiğimde. Evet, şu gördüğünüz o dönem bir beton dökülüyor. Taşla ve kumla bir çamur düzeni yapılıyor. Bu o dönem kullandıkları fıçılar var. Fransızların, İngilizlerin getirdiği fıçıların içerisine dökülüyor. Ve daha sonrasında buradaki tahliye iskelerinde denize zemin olarak kullanıyorlar bunları.
birçok şu yamaçlarda onları görebiliyorsunuz. Evet, bugünkü yaptığımız rutu videoda da paylaşacağım. Tek isteğim şu: böyle trekking, hiking rotaları, yürüyüş rotalarını yaparken yanınızda mutlak bir bilir kişinin, bir alan kılavuzun ya da bir rehberin ya da bir yaşam koçun olması şart. Tek başına yapılacak bir şey değil. Ayrıca bunu yaparken de buradaki doğaya asla zarar verilmemeli. Çöp, poşet, bunların hepsi bir çanta, sırt çantanız olmalı. Yanınızda mutlak zaten suyu alın. Susuz, çünkü burada su bulamazsınız. Dere yataklarında su yok. Varsa da içilecek şekilde değil. Hemen onun ardından rotayı paylaştığımda göreceksiniz ivmeleri, kaç kilometre olduğunu, yükseltileri göreceksiniz. Ama dediğim gibi doğaya asla zarar vermemeli. Yerde bulduğumuz, bunu çok soruluyor. Yerdeki malzemeleri ne yapıyoruz? Yerdeki malzemeleri, eğer değerli bir obje ise, müzede sergilenecekse gibi, biz bunu Çanakkale Savaşı Gebol Tarihi Alan Başkanlığı'na, himayesine veriyoruz. Onlar da bunun teşhir tanzimini yapıyor ve sergiliyor. Envanter kaydı yapıyor. Ama çok ufak misketlerse bunları da yerine bırakıyoruz. Yani muharebe sahasını kesinlikle kirletmiyoruz. Ya da muharebe sahasından bir şeyleri alıp bir eve götürmüyoruz. Başka bir yerde değerlendirmiyoruz. Bu önemli bir husus. Eğer bu şekilde tarihi alana sahip çıkarsak gerçekten yüzyıllar boyunca bizim çocuklarımız, torunlarımız, herkes burayı gezdiğinde aynı hissiyatı, aynı maneviyatı yaşayacaklardır. Bu Batı cephesinde de böyle. Yani bir şey alıp bir yerlere götürülmüyor açıkçası. Şimdi rotaya devam ediyoruz. Sahili geride bıraktık gördüğünüz gibi. Şimdi hedefimiz Arıburnu'nun iç sırtları, sonra Haintepe. Evet, şimdi sahil yolundan Arıburnu'nun ilk yarlarına doğru yukarı çıkıyoruz. Hemen arkamızda Anzak Koyu. Şurada derin hendek ve mevzilerin içerisine girmeye başladık. Aşağısı o dönem bizim savaş esirleri 26, 28 Nisan alınan ilk esirlerin tutulduğu yer. Şu ova. Hemen karşıya baktığımızda Arıburnu arkası kalıyor. Anzak Koyu ve Küçük Arıburnu'nu görüyorsunuz. Şu zeminlik o dönem savaş esirlerimizin, Türk gazi ve şehitlerimizin tutulduğu yer. Evet. Hemen bir fişek daha görüyoruz yerde. Şu an Haintepe'nin ilk sırtlarına çıkıyoruz. Haintepe'nin zirvesine çıktık. Sayın Başkanım, şu an Haintepe'nin zirvesindeyiz. Tarihi alanda savaşların en yoğun cereyan ettiği, özellikle Anzak'tan çıkarma yaptığı mevkilerdeyiz. Alanı karış karış gezip daha iyi öğrenmek ve daha iyi şeyler yapmak adına araziyi daha iyi tanıyoruz. Biraz da belki o savaşın atmosferini hissetmeye çalışıyoruz. Zaman içerisinde buralarda, yürüyüş yollarında işte böyle hem coğrafyayı daha iyi tanıyacak hem de savaşı daha iyi tahlil edecek yürüyüş yolları oluşturduk. Herkesi tarihi alana bekliyoruz. Evet, şu an bulunduğumuz nokta Haintepe'nin kuzey batısı, Arıburnu noktası. Şöyle bir mevkiye sahip. Şöyle diyebiliriz. 24-25'e bağlayan gece yüzbaşı Faik tam bu noktada düşman askerini görüyor ve geriye haber salıyor. İşte o sırada 4.25-4.30 sularında ilk filikalar Arıburnu sahilinde şu gördüğünüz noktalara yerleşiyor. Evet, şimdi Arıburnu'nda bir mola verdik. Haintepe'nin sırtlarında. Daha önce yanımıza getirdiğimiz sıcak suyumuz, termostan 100 derecede getirdiğimiz suya yine ovada topladığımız dağ keki, biberiye ve çam pürçükleriyle bir çay yaptık. Evet, şurada gördüğünüz gibi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı yaptığı yürüyüş yolundayız şu an. Bu yoldan giderseniz Cesarettepe'ye doğru çıkarsınız. Evet, yerde zeminlikleri görebiliyorsunuz.
Biraz da terledik, soğumamamız lazım. Yoksa hastalığa davetiye çıkarırız. Evet, merdivenlerden inmeye devam ediyoruz. Bu patikalar artık açıldı arkadaşlar. Bilgilendirme levhaları var. Hatta birçok yerinde de ilk yardım istasyonları olacak. Buraya gelip müthiş bir şekilde bu doğada muharebe sahasının içine trekking, hiking yapabilirsiniz. Ve şu Türkiye'de de ilk defa bir muharebe sahasının içinde bu şekilde yürüyüş parkuru göreceksiniz. 105 yıl önceye götürecek bu parkurlar sizi. Bakın müthiş de bir doğası var. Evet, özellikle yaz aylarında bu uyarıyı mutlak dikkate alın. Çünkü yazın bu coğrafyada çok yılan var. Çok sıcak aylarda yanınızda mutlak dikkatli gezmeniz gerekiyor. Evet, yoldan ayrıldık. Trekking rotasından, parkuruna. Şu an Rezervgali'den aşağıya Korku Deresi'ne iniyoruz. Korku Deresi'nden de Cesaret Tepe'ye, Cesaret Sırtı'na kadar sağ tarafınıza bomba sırtı kalacak şekilde yürümeye devam edeceğiz. Evet, rotaları böyle görüyorsunuz. Buradan Şarapnayet Deresi'ne doğru geliyoruz. Evet, dere yatağından devam ediyoruz. Evet, böyle biraz zor var. Korku Deresi'nin içerisinde gidiyoruz. Taban hala çamur ve ıslak bir zemine sahip. Cesarettepe ilerisi hedefimiz orası. Oraya doğru gideceğiz. Ama özellikle yazın buraya asla girmenizi tavsiye etmem. Çalılar çok daha sık oluyor. Ve evet, yılanın en sevdiği yer. Çok nemli bir bölge burası. Yılan çok yataklıyor buraya. Onun için mümkünse Mart Nisan'dan önce eğer böyle bir tur yapacaksanız burayı tavsiye ederim. Evet. Devam ediyoruz. Yaklaşık bir 809 metremiz kaldı. Yola devam ediyoruz. Hemen yukarısı Courtney Steel Post ve arkası Merkez Tepe siperleri. Evet. Yerde SRD, SRD şişeleri. Kamplarını görüyorsunuz. Değil mi? Baksanıza. Evet, hemen görüyorsunuz. Şu vadinin içerisinden geldik. Karşısı Ege Denizi ve Gökçeada. Biz şu an Pops Tepesi'ne doğru tırmanıyoruz. Yer yer 80 metre yüksekliklere çıktık. Sonra vadi yatağının içerisine, dere yatağının içerisine girdik. Deniz rakımına indik. Şimdi yine 50-60 rakımlara doğru çıkıyoruz. Arazide bulduğumuz bir şarjör yuvası. Pops Tepesi'ne tırmandık artık. Anzak Kolordusu'nun bu cephede ulaştığı son noktadayız. Şu nokta son noktamız. Hemen bayrağın olduğu yer 50. alay piyade şehitliği. Ve biz de şimdi 50. alaya doğru yürüyeceğiz. Bu noktadan sonra
Artık son 10 metrede buradan 50. alayın otoparkına çıkıyorsunuz. Evet. Hemen karşısında görüyorsunuz.